Tekrar selamlar. Üçüncü bölümle yani son bölümle karşınızdayım. Bu bölümde birlikte bebeğin elbisesini, ayakkabısını ve saç bandını öreceğiz. Şöyle ayrıntılı olarak da göstereyim elbisesini. Arkada düğmeleri var, giydirip çıkarabiliyoruz. Ayakkabılarının zincirlerinden bebeğin ayağına giydirebiliyoruz. Bacağa bağlayacağız bu zincirlerden. Ve saç bandını da şu uçtaki zincirlerden kafaya bağlayacağız. Saç bandımız da bu şekilde. Kolay gelsin diyorum. Keyifli örgüler. Elbiseyi öreceğiz. Elbisede bu renkleri kullanacağım. Pembe ve leylak rengi. Pera Baby Soft Cotton'un pembenin renk kodu 38. Ben aldığımda üzerinde renk kodu yazmıyordu. Sipariş verdim. Renk kodunu kendim yazdım. 38 ve 30. Ekrana yazacağım ben renk kodlarını. Şimdi pembe ile örmeye başlayacağız. Zincir çekiyoruz. 45 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 45 zinciri çekelim. 45 zinciri çektim. Birinci zincire değil, ikinci zincire sık iğnemi örüyorum. 1, 2, 3, 44 sık iğne örelim. 44 sık iğneyi ördüm. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Zincir çekip geri dönerek örüyoruz. Bu 44 sık iğneyi 7 sıra daha örelim. Bir önceki sırada bir sıra örmüştük. 7 sıra daha örersek toplamda 8 sıra 44 sık iğne örmüş olacağız. 44 sık iğneyi 7 sıra ördüm. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Şimdi kol yerlerini belirleyeceğiz. 8 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 12 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6 ilmek atlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. ilmeğe battım. 16 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. İpim kaçtı. Şu 15'i tekrar öreceğim. Sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16 sık iğneyi ördüm. Yine 12 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6 ilmek atlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalan 8 sık iğneyi öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi şu kenara ilik açacağız düğmelerimiz için. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Hemen zincirimin dibine değil sonraki sık iğneye batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne ördüm. Yine 6 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Şu zincirimin olduğu sıraya değil, ondan önceki sık iğneye battım, sık iğne ördüm. Çünkü buraya da daha sonra ilmeklerimizi öreceğiz. Benim düğmelerim bu halkadan geçiyor. Siz de ona göre düğmenizin büyüklüğüne göre zincir sayısını ona göre ayarlarsınız. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Çünkü bundan sonrasını koyu renkle devam edeceğim için kesiyorum. Biz elbisenin üst kısmını yaptık şu an. Muhakkak örerken deneyin. Zinciri ilk sırada zinciri çektiğimizde ben denemiştim. Ona göre ayarladım ilmek sayısını. Şöyle ben biraz dar olmasını istediğim için 44 sık iğne ile ördüm. Şimdi etek kısmını sonra öreceğiz. Önce kolları yapacağım ben. Şurada 6 sık iğnemiz var. Tam ortasından ipimi geçireceğim. Yani 1, 2, 3 bu tarafta, 1, 2, 3 bu tarafta kalacak şekilde sık iğnelerim. İpimi geçiriyorum tam ortadan. Bir zincir çekiyorum. Ben şimdi yalancı sık iğne öreceğim. Göstereceğim size nasıl örüldüğünü bilmeyenler için. Ekrana da ESC olarak yazıyorum. Normal sık iğne yapar gibi battım. Tığımın üzerinde 2 ip var. Önce öndeki ipi, sonra da kalan 2 ipi tığdan çıkardım. Yalancı sık iğne ördüm. Sonraki ilmeğime 2 tane yalancı sık iğne öreceğim. Yani arttırma yapacağım. Bir tane ördüm. Aynı ilmeğe bir tane daha ördüm. Bir yalancı sık iğne, bir arttırma yaptım. 2 ilmeğimi kullandım koltuk altındaki. 3. ilmeğime yalancı sık iğne örüyorum. Bir tane de şu köşeye, şurada köşede yalancı sık iğne öreceğim. Arttırma yapıyorum. Yani bir yalancı sık iğne, bir arttırma, bir yalancı sık iğne, bir arttırma. 2 kere arttırma yapmış oldum. 3 ilmek değil de 4 ilmek varmış gibi. Şimdi omuza çıkıyorum. Omuzda 12 zincirimiz vardı. Buraya bir yalancı sık iğne, bir arttırmayı 6 kere yapacağız. Bir yalancı sık iğne, bir arttırma. Bir kere yaptım. Bir yalancı sık iğne, bir arttırma. 2 kere yaptım. Bir ESC, bir arttırma. 3 kere yaptım. Bir yalancı sık iğne, bir arttırma. 4 kere yaptım. Bir yalancı sık iğne, bir arttırma. 5 kere yaptım. Bir yalancı sık iğne, bir arttırma. 6 kere arttırma yaptım omuza. Şimdi köşeye geldim. Köşeye bir yalancı sık iğne, koltuk altındaki ilk ilmeğime bir arttırma yapıyorum. Yine bir yalancı sık iğne örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. Ekrana yazdım ama tekrar açıklamak istiyorum. Koltuk altının bu tarafında 2 arttırma yaptım.
Omuzda 6 tane yaptım. Bu tarafında da 2 arttırma yaptım. Yani 10 arttırma yapmış oldum. Spiral şekilde öreceğim için işaretleyici ipimi alıyorum. 30 ilmeğim var şu an. İlk ilmeğimin tepesine battım. Yalancı sık iğnemi örüyorum. 1 2 3 4 30 yalancı sık iğneyi 8 sıra boyunca öreceğim. Bu ilk sıram olacak. 30 yalancı sık iğneyi 8 sıra örelim demiştim ama 7 sıra ördüm. Bu sırada azaltma yapacağız. Normal azaltma yapar gibi ön ilmeklerden alıyorum. Şimdi ESC yapıyorum. Önce öndeki ipi, sonra kalan 2 ipi tığdan çıkarıyorum. 1 2 her ilmeği azaltıyorum. 3 4 15 azaltma yapalım. Sıranın sonunda ilmek sayımız 15 olacak. 15 azaltma yaptım. 15 yalancı sık iğnem var. Bu sırada bir yalancı sık iğne, bir tane de arttırma yapıyorum. Bir tek bir çift örüyorum yalancı sık iğnelerimi. Bir yalancı sık iğne, bir arttırma. Sıranın sonuna kadar bir yalancı sık iğne, bir arttırmaları örelim. Toplamda 7 defa öreceğiz. Bir yalancı sık iğne, bir arttırma 7 defa ördüm. Bir tane ilmeğim kaldı. Ona da yalancı sık iğnemi örüyorum. 22 yalancı sık iğnem oldu. Bir sıra 22 yalancı sık iğneyi örelim. Bir sıra 22 yalancı sık iğneyi ördüm. Bir zincir çekip ipimi keseceğim. Bu kolumuzu bitirdik. Diğer kolumuzu da aynı şekilde öreceğiz. Sol kolu bitirdik. Şuna dikkat etmenizi öneririm. Şimdi benim bu kestiğim ilmek, kol bu şekilde duracak. Arkada gözüküyor. Sağ kolda genelde öne geliyor. O yüzden daha arkaya örmek isterseniz bunu yapmak zorunda değilsiniz. Öncelikle bunu söyleyeyim. Daha hoş bir görüntü olsun, ek yeri önde durmasın diye bu tavsiyeyi veriyorum. Eğer ön tarafta kalırsa sağ kolda bu son sıramızdaki ip, onu 3-4 ilmek örerek arka tarafa alabilirsiniz. Şimdi sağ kolumuzu da bu şekilde örelim. Diğer kolu da ördüm. Şimdi yakayı öreceğiz. Yaka kısmını şu sol kolumun olduğu taraftan ipimi geçireceğim. Şuradan. Bir zincir çekiyorum. İpimi geçirdiğim ilmeğe sık iğne örüyorum. 6 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6. Şimdi azaltma yapacağım ama 3 ilmeği aynı anda azaltacağım. Normalde şu 2 ilmeği alıyorduk. Şimdi 3 alacağım. 2 tanesini burayı 8 sık iğne örmüştük hatırlarsınız. 6 sık iğne ördüm. Kalan 8 sık iğneden 2 sık iğnenin ön ilmeklerinden aldım. Omuzda da 12 zincir vardı. Buradan da ilk zinciri aldım. Yani 3 ilmek almış oldum. Aynı anda tığdan çıkarttım, azaltma yaptım. Bu M olarak ekranda belirteceğim bunu. Şimdi zincirlerimin üzerine sık iğnelerimi öreceğim. 10 sık iğne öreceğim. 1 2 3 koltuk altlarında azaltma yapıyoruz yani. 4 5
6, 7, 8, 9, 10. Yine azaltma yapacağım. Bir tane zincirimden kaldı. Bir zincirden alıyorum. 2 tane de şurada 16 sık iğnemiz vardı. İkisini alacağız. Zincirimden aldım. Ön ilmekten almak zor geliyorsa azaltma yaparken arka ilmekten de alabilirsiniz şöyle. Böyle de azaltma yapabilirsiniz. 3 ilmeğimi de azalttım. Şimdi buraya 12 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yine 3 ilmeğimi azaltacağım. 2 tanesini sık iğnelerimden aldım. Üçüncüyü zincirden aldım. Azaltma yaptım. Omuza 10 sık iğne örmüştük diğer tarafta. Aynısını yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 ilmeği aynı anda azaltacağım. Bir tanesini zincirden aldım. Şöyle. Diğer ikisini de arka ilmeklerden alarak azaltacağım. Azalttım. Kalan 6 sık iğneyi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İlmek sayımız 48 oldu. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Makasımı alıp geliyorum. İpimi kesiyorum çünkü renk değiştireceğim. Şimdi koyu renkli ipimi alıyorum. Bir sıra daha azaltma yapacağız. Bu sıradaki azaltmayı omuzda tam ortasında yapacağım. Yine ipimi kestiğim taraftan değil, yani iliğin olduğu taraftan değil, diğer taraftan ipimi geçireceğim. Örgüm düz olsun diye. Bir zincir çektim. 10 sık iğne örüyorum. Zinciri çektiğim ilmeğime sık iğnemi ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 örelim. 11 ördüğümüzde tam ortaya gelecek. Şimdi 3 ilmeği yine aynı anda azaltıyorum. 1, 2, şu ortaya kadar öreceğim. Sonra ördükten sonra sizinle ilmek sayısını paylaşırım. Diğer omuzda azaltacağım yere kadar 20 sık iğne ördüm. Şimdi 3 ilmeği aynı anda azaltıyorum. Kalan 11 sık iğneyi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11. İlmek sayım 44 oldu. Bizim 2 zincir çek geri dönüyorum. Şimdi ikili trabzan öreceğim. Her bir ilmeğe 3 tane ikili trabzan örüyorum. İkili trabzan yapmayı göstereyim. Tığımın üzerine ip aldım. Zincir çektim. İlk ilmeğimin içine battım. Öndeki 2 ipi sonra diğer 2 ipi çıkardım. Aynı ilmeğe 3 tane ikili trabzan yapıp fırfır yapacağım. Şöyle. 44 tane aynı ilmeğe 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu aynı ilmeğe 3 ikili trabzan yapmayı ekranda W olarak belirteceğim. Sıranın sonunda bu işlemi 44 kere tekrarlayacağız. Sıranın sonunda ilmek sayımız 132 olacak. Her ilmeğe 3 tane ikili trabzanımı ördüm. 132 ikili trabzanım var. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Elbisenin yaka fırfırını da yaptık. Artık etek kısmına geçeceğiz. En son bu iplerimizi temizleyeceğiz. Yine leylak renkli iple yapıyorum. Koyu renkli iple öreceğim. Şöyle baş aşağı tutuyoruz elbisemizi. Şurada zincir çekmiştik. 44 sık iğne olacak burada. Ama ben yine yalancı sık iğne öreceğim. Şuradaki ilk zincirimden şuradan ipimi geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Yakada olduğu gibi her zincirin içine 3 tane yalancı sık iğne öreceğim. 3 tane örüyorum. Her zincirin içine. Şöyle. Yani etekte de kolda olduğu gibi yalancı sık iğne örüyoruz. Sıranın sonunda 132 tane yalancı sık iğnemiz olacak. Her zincire 3 tane yalancı sık iğne örelim. 44 ilmeğin her birine 3 tane yalancı sık iğne ördüm. 132 yalancı sık iğnem var. Şimdi iki ucu birleştirmem gerekiyor. Ama daha çok erken. Şöyle kaydırmayla birleştirdiğimde şu kısım çok dar oluyor. Şöyle göstereyim size. Ayakları geçiyor fakat şurada kalça kısmında takılıyor. O yüzden hemen birleştirmeyeceğim. Bu sırada birleştirmeyeceğim. Bebeğe kolayca giydirebileceğim kadar öreceğim. Şimdi bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Bunu neden yapıyorum? Örgümün düz olmasını istediğim için. Zincir kesmesem geri döneceğim. Örgümün burası düz olacak. Geri döndüğüm kısım ters olacak. O yüzden ipimi kestim. Tekrar buradan başladım. Buradan örmeye başlarsak örgümüz düz oluyor. İpimi ilk ilmekten geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı ilmeğe yalancı sık iğnemi ördüm. 132 yalancı sık iğnenin üzerine bir sıra 132 yalancı sık iğneyi örelim. 132 yalancı sık iğneyi bir sıra daha ördüm. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum.
Tekrar buradan başlıyorum. Bu ipleri uzun bırakıyorum ki içeride sabitlemek için düğümleyelim, pay kalsın. Bir zincir çekiyorum. Zincir çektiğim, ipimi geçirdiğim ilmeğe yalancı sık iğnemi örüyorum. Yalancı sık iğnelerimizi sıra sonuna kadar örelim. 132 yalancı sık iğnemiz var. 132 yalancı sık iğneyi bir sıra daha ördüm. Bir zincir çekip tekrar kesiyorum. Birleştirdim, giydirmeyi denedim. Yine biraz zorluyor. Bu sıra sonunda tahmin ediyorum ki rahat giyilecek. Tekrar baştan başlıyorum. Siz de muhakkak bebeğinize deneyerek iki ucu birbirine birleştirin. Bir zincir çekiyorum. İpimi geçirdiğim yere yalancı sık iğnemi ördüm. Bir sıra daha 32 yalancı sık iğneyi örelim. 132 yalancı sık iğnemi bir sıra daha ördüm. Şu an 4 sıra örmüş olduk. Artık diğer uçla birleştireceğim. Şöyle ilk ilmeğime kaydırma yapıyorum. Artık böyle her sıra başında kaydırma yapıp bir zincir çekerek başlıyoruz. Ve kaydırma yaptığım ilk ilmeğime yalancı sık iğnemi örüyorum. Kaydırma yaptığımız ilk ilmeği örmezsek ilmek sayımız eksik çıkar. Artık böyle devam ediyorum. Elbisenin boyu istediğim uzunluğa gelene kadar öreceğim. Şu an kaç sıra öreceğim bilmiyorum ama ekrana yazıyorum. Bitirdikten sonra sizinle kaç sıra ördüğümün bilgisini paylaşacağım. Şunu belirtmek istiyorum. Ben bu elbiseyi giydirirken şimdi şuraya düğme dikeceğim. Biraz üst kısımda sorun yok. Düğme kolay erişecek ama alt kısım genişlediği için gövde biraz çekiştirmem gerekti. O yüzden ben şöyle yapacağım. Buraya şu kenara sık iğneler örmüştüm. Şu kenara da açık pembe yani açık renkli iple sık iğneler öreceğim. Ondan sonra düğmelerimi dikeceğim. Şuradan başlayıp ipimizi geçirip şöyle sık iğneler örebiliriz. Şöyle göstereyim size. Ama sizin dar gelmediyse, kolay erişilebiliyorsa düğme iliğe bunu yapmanıza gerek yok. Şöyle yapacağım. Şuradan ipimi şuradan geçireceğim. Şuradan. İpimi geçiriyorum. Sık iğnelerimi örüyorum. Şöyle. Hatta yine bile geriliyorsa tekli trabzan da örebilirsiniz. Şimdi buraya dikeceğim düğmelerimi. Eteğimize devam edelim. 132 yalancı sık iğneyi etek boyunca örelim. Bittikten sonra kaç sıra ördüğümü sizinle paylaşacağım. 132 yalancı sık iğneyi 9 sıra ördüm. Şimdi toplam kaç sıra ördüğümüze bakalım. İlk sıradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sıra ördük. Eteğimizin sıra sayısı 13. İlk ilmeğimize her seferinde kaydırma yapmıştık. Kaydırma yapıyorum. Şimdi etek ucu süslemesini yapacağız. Bir zincir çekiyoruz. İlk ilmeğime sık iğnemi ördüm. 1, 2 sık iğne örüyorum. Şimdi piko yapacağız. 1, 2, 3 zincir çektim. Zincirlerimin dibindeki sık iğnelerimden şöyle 1,
ipi alıyorum. Kaydırma yapıyorum. 2 sık iğne örüyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 zincirlerimin dibindeki sık iğneden 2 ip alıyorum ve kaydırma yapıyorum. 2 sık iğne örüyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 zincirlerimin dibindeki sık iğnemden 2 ip alıyorum. Kaydırma yapıyorum. Böyle sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Aynı şekilde etek ucu süslememiz bitince sıranın sonunda ipimizi keseceğiz ve elbisemiz bitmiş olacak. Elbiseyi bitirdim. Etek ucu süslemesini yaptım. İplerimi içeride gizledim. Arkaya da şöyle 2 tane düğme diktim. Elbisemiz bitti. Şimdi ayakkabıları öreceğiz. Ben ayakkabının birini ördüm. Şöyle. Diğerini birlikte öreceğiz. İkisi de aynı. Sekiz zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İkinci zincirden örmeye başlıyorum. 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Son zincirimin içine 4 tane sık iğne öreceğim. 1 2. Diğer ikisini karşıya geçerek örüyorum. 3 4. Aynı zincirin içerisine 4 sık iğne ördüm. Zincirlerin üzerine 5 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5. Kalan şuradaki tek zincirimin içerisine arttırma yapıyorum. 1 2 sık iğne ördüm. Aynı ilmeğin içerisine 2 sık iğne ördüm. Yani arttırma yaptım. İlmek sayım 17 oldu. Arttırmayla başlıyorum ikinci sıraya. Bir tane arttırma yaptım. 5 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 4 tane arttırma yapacağım. Bir tane arttırma yaptım. 2 3 4 tane arttırma yaptım. 5 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5. 2 tane ilmeğim kaldı. Her birini arttırma yapacağım. Yani 2 tane arttırma yapıyorum. Bir arttırma. 2 arttırma yaptım. İlmek sayım 24 oldu. Bu sırayı tekli trabzanlarla öreceğiz. Bir tane tekli trabzan yapıyorum. Bir tane arttırıyorum. Yani aynı ilmeğin içerisine 2 tane tekli trabzan ördüm.
bir tek bir çift ördüm. 5 tane tekli trabzan örüyorum. 1 2 3 4 5. Şimdi 8 tane arttırma yapacağım tekli trabzanlarla. Şuradan başlıyorum. Bir arttırma yaptım. 2 3 4 5 6 7 8 tane tekli trabzanlarla arttırma yaptım. 5 tane trabzan örüyorum. 1 2 3 4 5. Şimdi bir tek bir çift öreceğim 2 kere. Yani bir tekli trabzan, bir arttırma, bir kere daha bir tekli trabzan, bir arttırma. İlmek sayım 35 oldu. Arttırmalarımızı bitirdik. Tabanı bu boyda olacak. Şimdi sık iğne örüyorum. Devamında sık iğne öreceğiz. Bu sırayı arka ilmeklerden, bilolardan örüyorum. 1 2 3 35 sık iğne öreceğim. Niye bilodan örüyoruz? Daha sonra şu filolara, şurada kalan kısa çizgilere koyu renkli ipimizle sık iğneler öreceğiz. Yani şurayı oluşturacağız. Bir sıra 35 sık iğneyi bilodan örelim. 35 sık iğneyi bir sıra bilodan ördüm. Şimdi her iki kanadı da alarak düz bir şekilde 35 sık iğneyi öreceğiz. 35 sık iğneyi 4 sıra boyunca örelim. 35 sık iğneyi 4 sıra ördüm. 8 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane azaltma yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kalan 11 sık iğne örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 27 olacak. Kalan 11 sık iğneyi ördüm. 27 sık iğnem var. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Baş aşağı tutuyoruz ayakkabımızı. Şu işaretleyicimin olduğu ilk filodan, şu kısa çizgiden ipimi geçiriyorum. Burada 35 sık iğnemiz var. Daha önce söylemiştim. Bir zincir
zincir çekiyorum. İpimi geçirdiğim ilk filoya sık iğnemi örüyorum. 1 2 Bu filolara sık iğnelerimizi öreceğiz. 3 4 35 sık iğneyi sıra sonuna kadar örelim. 35 sık iğneyi ördüm. Şuradaki ilk ilmeğime kaydırma yapıyorum. Şu ipimi biraz sıkayım. Buraya kaydırma yapıp bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. İplerimi biraz uzun kesiyorum ki içeride düğümleyeceğim. Şu ipi şöyle içeriye alacağım. Şuradaki ipi de içeriye alacağım. Bunu da içeride gizleyeceğim. Şimdi zincirleri yapalım. Nereye yapacağımızı göstereyim. Şu işaretleyici ipimden saymaya başlıyorum. İlk ilmeğim işaretleyici ipimin olduğu ilmek olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek atlıyorum. 10. ilmeğe ipimi geçiriyorum. Ve zincir çekmeye başlıyorum. 1, 2, 3. 55 zincir çekeceğim. 55 zincir çektim. İpimi keseceğim. Diğerini de göstereceğim şimdi. Bir, 2, 3, 4 ilmek atlıyorum. 5. ilmekten ipimi geçiriyorum. Yine 55 zincir çekeceğim. Sonra bu ipleri temizleyelim. Bu zincirleri bebeğin bacağına saracağız. 55 zincirimizi çekelim. Ayakkabıları bitirdim. Son durumu bu şekilde. Ayakkabıları bir de giydirilmiş halde size göstermek istedim. Şöyle çapraz bağladım. Şöyle. Arkadan geçirdim. Yandan da fiyonk yaptım. Bu şekilde ayakkabımızı da bitirdik. Saç bandını yapalım. Yapraklarından başlayacağız önce. Şöyle yeşil bir ip kullanıyorum. Alize Cotton Gold'un 485 renk kodlu ipini kullanacağım. Zincirle başlıyorum. 1, 2, 3, 23 zincir çekeceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İkinci zincire sık iğne örüyorum. Sonraki zincire ikili trabzan yapacağım. Sonraki zincire sık iğne yapıyorum. Dördüncü zincire de kaydırma yapıyorum. 4 zincire yapıyoruz yaprağımızı. Önce sık iğne, sonra ikili trabzan, yine sık iğne ve kaydırma yapıyoruz. Yaprağımızın birini oluşturduk. Bu yapraklardan 9 tane yapacağız. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 13 zincir çekeceğim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. İkinci zincirime sık iğne ördüm. İkili trabzan yapıyorum. Sık iğne örüyorum. Kaydırma yapıyorum. 4 zincirin üzerine. İkinci yaprağımı oluşturdum. Yine 13 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yapraklar arasında 13 zincir çekiyoruz. Başta 23 zincir çekmemin nedeni kafaya bağlayacağım bunu. Sadece şu baştaki ve en sondaki zincirlerimizin sayısı farklı olacak. Hep iki yaprak arasında 13 zincir çekeceğiz. 13 zincir çektim. Bir sık iğne örüyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Bir kaydırma yapıyorum. Yine 13 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde devam edelim. Bu yapraklardan 9 tane olana kadar örelim. 9 yaprağımı ördüm. Başında bu saç bandını kafaya bağlamak için biraz zincir bırakmıştım. Buraya da aynı şekilde zincir çekeceğiz. 18 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. İpimi kesiyorum. Çiçekler yapacağız. Her bir yaprağın üzerine çiçek yapacağız. 9 tane çiçek olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane çiçek öreceğiz. Sihirli halka yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Halkanın içine kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Halkanın içine kaydırma yapıyorum. Bu yapraklardan 5 tane yapacağım. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Halkanın içine kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3 tane yaptım. 1, 2, 3, 4. Halkanın içine kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Halkanın içine kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane yaptım. Bir zincir çekiyorum. Halkayı kapatıyorum. Şu ikisini bağlayacağım. Daha sonra şöyle alt taraftan yaprağın ortasından ipimin bir ucunu çıkaracağım. Diğer ucunu aynı yerden çıkardığımda içeriye kaçıyor. O yüzden diğer ucunu da şuradaki ilk zincirden çıkaracağım. Şöyle. Sonra bunları arkada bağlayacağım. Bu şekilde olacak. Bir kere daha göstereyim. Şuradan alttan çiçeğimdeki bir ipin ucunu çıkardım. Diğerini de yanındaki zincirden çıkaracağım. Şöyle. Düğüm atacağım. Bu şekilde olacak. 1, 2 tane ördük. 2 tane ördük. Yaprakların üzerine sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane daha öreceğiz çiçeklerden. Ve bandımız bitecek. Şöyle
Şu zincirlerden de iki uçtan şöyle kafaya bağlayacağız. Bu şekilde. Bitmiş halini sizinle paylaşacağım. Saç bandını bitirdim. Dediğim gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane çiçek ördüm. Bu şekilde saç bandımız da bitti. Evet, 3. bölümün, son bölümün sonuna geldik. Bir bebeğimizi de ördük, bitirdik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka oyuncak yapımlarında görüşmek üzere, hoşça kalın.